Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda bildiğiniz gibi ağaçlara yönelik efsaneleri masaya yatırıp doğru mu yanlış mı onu anlamaya çalışıyoruz. Bu programda da incir ağacı üzerinde durmak istiyorum. İncir ağacı ile ilgili birçok efsane var ama en büyük efsanelerden biri gece altına işenmez, gece altından geçilmez, gece altında oturulmaz, uyunmaz, durulmaz, artık ne derseniz deyin. Bunlar hepsi yüzyıllardır Anadolu toprakları içerisinde karşılaştığımız, gördüğümüz incirle ilgili efsanelerdir. İncir neredeyse tüm din ve kültürlerin kutsal ağacıdır. Sadece Hz. İsa'nın bir incir ağacını lanetlemesi vardır ki o bambaşka mesaj vermek için yapılmış bir harekettir. Çok sayıda dinsel, mitolojik ve folklorik hikayelerde yer almış, insanlığın kültürel birikimini biçimlendiren bir ağaçtır. İnsan kültürünü biçimlendirmesinin yanında doğanın yeniden hayat bulması için görevlendirilen bir ağaçtır. İncir yaklaşık 80 milyon yıldır dünya üzerinde olduğu varsayılıyor ve İsrail'in Ürdün Vadisi'nde yapılan arkeolojik kazılarda bulunan ve yaklaşık M.Ö. 9000'lere uzanan fosilleşmiş incir kalıntıları da incirin ehlileştirilmiş en kadim ağaçlardan biri olduğunu bize söylüyor. Halikarnaslı tarihçi Herodot, kuru inciri Lidya'da yaşamın 10 temel nimetlerinden biri olarak saymışlar. Sümer tabletlerinde de incirden yiyecek olarak bahsediliyor. Meşhur Babil'in asma bahçeleri vardır. Babil İmparatoru 2. Nebukadnezar, efsanevi asma bahçelerine incir ağaçları diktirmiştir. Mısır firavunlarının da mezarlarında onlarla birlikte gömülen eşyaların arasında fosilleşmiş kuru incirlerin de bulunduğunu biliyoruz. Asya'ya doğru gidersek Hintlilerin tanrılar tanrısı Vishnu aslında kutsal incir ağacıdır. Hint inciri diğer ismiyle banyan ağacının meyvesi aynı incir gibidir. Ancak yaprakları farklıdır. Kamboçya merkezli Khmer İmparatorluğu 15. yüzyılda ortadan kalkmıştır. Neden yıkıldığını bilmiyoruz. Ancak yaptıkları devasa yapılar hala duruyor. İşte bu tarihi yapılar üzerinde Hint incirleri yetişmiştir. Aynı olayı Maya piramitlerine de görüyoruz. Taş yapılar dışında diğer ağaçlar yetişirken taşların üzerinde sadece incir ağaçları ortama hakim olmuştur. Nedeni şudur. İncir ağacının yetişmesi için toprağa ihtiyacı yoktur. Suyu havadaki nemden sağlayabilen nadir ağaçlardandır. Doğa bir yere hakim olmak isterse özellikle diğer bitkilerin yetişemeyeceği yerde önce incir ağaçlarını yetiştirir ve incirin kök yapısıyla taşları, duvarları kırarak diğer bitkiler ve ağaçların yetişmesine uygun zemin hazırlar. Bu olayı yanardağların çevresinde de görürüz. Yanardağ patlar ve yaklaşık 700 ila 1200 derece arasındaki lavlar akarak ortamda canlı her şeyi yok eder. Lav soğuduğu zaman ise burada incir ağaçları çıkmaya başlar ve kökleri lavları kırarak diğer bitkiler gelişmeye başlar. Aynı mantığı bir şekilde yok olmuş ve tekrar orman vasfına sokulmak istenilen alanlarda da görürüz. Akıllı bilim insanları bu alanlara ilk önce incir ağaçlarını dikerler ve ormanlaşma sürecini hızlandırırlar. Niye böyle bir yöntem uygulanıyor dersek, incir ağaçları bütün ağaçların dışında bambaşka özelliklere sahiptir. Biyocanlılığı ayakta tutabilecek yegane ağaçlardan biridir. İddialı bir cümle kurarsak, doğa içindeki incir ağaçlarını çekip alırsak, yerine ikame edeceği başka bir unsur olmadığını düşünürsek sistem çöker. Bu denli ekolojiye hizmet edebilen çok değerli bir ağaçtır. İncir ağacı yüzlerce türü besler ve bu beslediği türler de besin zincirinin en altındaki canlılar olduğu için dolaylı olarak bütün sistemi ayakta tutar. Tabi diğer ağaçları da göz ardı etmiyoruz. Ancak hepsinin bir görevi varken incir sistemi ayakta tutabilecek sütunlar olarak düşünebiliriz. Şimdi bu kadar insanlık tarihine yer etmiş bir ağaçla ilgili efsanelerin üretilmiş olması da kaçınılmazdır. Anadolu insanının belli kodları vardır. Bu kodlar arasında da nimet kavramı çok değişik açıdan bakabileceğiniz bir kavramdır. İnsana faydası olan her şey nimettir onun gözünde. Bu kavram içine meyve veren ağaçlar da girer ve nimet gözüyle görülen bu ağaçlara işemenin doğru olmayacağı teziyle ortaya atılmış, özellikle küçük yaşlarda eğitim verebilmenin bir metodudur aslında. Ancak bu öğretiyi korkuyla beslemek istemiş ve bir takım metafizik varlıkları işin içine sokmuş,
Böyle olunca da birçok yalan yanlış olaylar yaşanmış gibi yapılmaya başlanmış. Amcamın oğlu incire işedi, cin çarptı gibi insanları etkilemeye yönelik bir takım hikayeler ortaya atılmaya başlanmış. Ağaç dibine işemek metafizik canlıların musallat olması için geçerli bir sebep değildir. Öte yandan Türklerde ağaç kültü vardır ki bir ağacın ulu ağaç olabilmesi için gerekli şartlardan biri meyve vermemesidir. Bu kavramı çok değişik yönlerle ele almak gerekir. Hatta başka bir videoda geniş yer vermeye çalışalım ve o doğaya, ağaçlara kutsal gözle bakan Türklerin geldiğimiz süreçte doğaya nasıl düşman olduğunu, ormanları yakabilecek kadar öğretilerden nasıl uzaklaştığını ve nasıl hayvandan daha aşağılık bir kademeye inebildiğini görme şansımız olabilir. Bir de destursuz işememe konusu vardır ki destur çekilince ritüeller tamamlanmış ve sorun ortadan kalkmış gözüyle bakılır. Artık kafa rahattır çünkü gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Bir de ocağına incir ağacı dikmek gibi lanetlenmeye yönelik olduğu düşünülen ancak biraz derin bakarsak bu yönden çok uzak olan bir deyim vardır. Evet, incir ağacının yüzeyden ilerleyen güçlü kökleri duvarları yıkacak bir güç oluşturur. Ancak ocağına incir ağacı dikmenin biraz daha farklı bir yönden bakacağımız bir anlamı vardır. İncir ağacı kesmek günah sayılmıştır. Bu şekilde bakarsak ocak yani evinize zarar vermesi muhtemel incir ağacını kesemezsiniz. Ancak ocağınızın da burada tütmesi çok mümkün olmayabilir. Bu bir lanetlemeden öte başka bir ulvi amaç gözetiliyor gibi duruyor. İncir ağacının lanetli bir ağaç olmanın ötesinde kutsal bir atıf yapılarak kesilmemesine yönlendiriliyor. Ocağınızın tütmemesi pahasına. Başta da anlatmaya çalıştığımız gibi incir biyoçeşitliliği ayakta tutar ve besin zincirinin en alttakilerine hizmet eder. Bu canlıları avlayan mesela yılan gibi hayvanlarda incir üzerinde fare, sıçan, kuş gibi hayvanları avlayabilmek için incir ağacına çıkar. Genelde gece avlandığı için de gece incir ağacına işersek rahatsız olabilecek yılan kafamıza düşebilir. Bu gibi olaylar yaşanmış mıdır? Yaşayan insanlar korkudan ve öğretilerin etkisiyle türlü hikayeler ortaya atmış mıdır? Aslında çok olası görünüyor. Şimdi geldik en ciddi bilimsel konuya. İncir ağacı diğer bütün ağaçlar gibi birçok kimyasallar salgılar. Geniş yaprakları nedeniyle salgılama oranı çok daha yüksektir. İncire özgü bu kimyasal dengeli olan gazlar insan çişi içindeki amonyak ve ortofosfat ile reaksiyona girerek bazı insanlarda zihinsel karışıklık, depresyon, hatta psikosomatik semptomlar gibi çok ciddi semptomlar bile gösterebilir. Bunu eski insanlar biliyor muydu? Bilemiyorum ama gözlemlerine dayanarak incirin altına işleyen bir insandaki değişimleri fark etmiş ve bunu cin çarpması diye yorumlamış olabilir. Sonuç olarak incir ağacı düşündüğümüzün çok ötesinde bir önem taşır. Bu nedenle incir ağaçlarına çok değer verin. Ancak evinizin, ocağınızın çok yakınına da dikmeyin. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.